Kraven the Hunter. İsmi bile farklı geliyor değil mi? Mahallemizin dost canlısı süper kahramanı değil. Sony, sonsuz bilgeliğiyle ya da belki de tesadüfi bir deha dokunuşuyla bunun için kural kitabını çöpe atmaya karar verdi. Orijin hikayesi yok, tight yok, sorun yok. Belki birkaç sorun var ama ona geleceğiz. Bu Sony'nin Örümcek Adam evreni, aklınızda bulunsun. Venom'un beyinlere düşkün bir anti kahraman olduğu ve Morbius'un... Morbius'tan bahsetmeyelim. Ama Kraven kendi yolunu çiziyor. Genellikle Örümcek Adam'ın kötü adam galerisiyle sınırlı olan bir kötü adama karanlık ve cesur bir bakış açısı getiriyor. Kostümlü bir haçlı yerine, takıntı ve intikamın ilkel, içgüdüsel bir keşfini elde ediyoruz. Ateşli Adam'la Apokalipto'yu düşünün, bir tutamda Revenant ekleyin. Cesur bir hareket, bakalım işe yarayacak mı? İşte mesele şu. Kraven iyi bir adam değil. Yakınından bile değil. O bir avcı, ilkel bir içgüdü ve kendini kanıtlama susuzluğuyla hareket ediyor. Film buna derinlemesine iniyor. Acımasız yetiştirilme tarzını ve babasıyla olan çarpık ilişkisini ele alıyor. Russell Crowe tarafından ürpertici bir yoğunlukla canlandırılıyor. Kraven'in sınırlarını zorladığını, insanlığından yavaş yavaş sıyrıldığını görüyoruz. Ama orada başka bir şeyin de parıltısı var. Bir onur duygusu mu belki, yoksa çarpık bir adalet duygusu mu? Film bu çelişkilerle oynuyor ve sizi gerçekten kime destek verdiğinizi sorgulamaya bırakıyor. Bu, alıştığınız süper kahraman kurtuluş hikayesi değil. Bu bir karanlığa iniş, bir canavarı neyin yarattığına dair ham ve sert bir bakış. Ve bu yüzden daha da ilgi çekici. Hadi gerçekçi olalım. Aaron Taylor Johnson çok kaslı. Adamın kaslarının üzerinde kasları var ve Kraven rolüne büyük bir istekle kendini atıyor. Ama burada asıl öne çıkan filmin gerçek kötü adamı Foreigner rolündeki Alessandro Nivola. Nivola hem korkutucu hem de garip bir şekilde büyüleyici olan neşeli bir terk edilmişlikle sahneleri çiğniyor. Bal porsu ile çiftleşmiş bir Bond kötü adamı gibi. Hayatının zamanını geçiriyor ve bu belli oluyor. Kraven ve Foreigner arasındaki dinamik elektrikli, çılgınca farklı ideolojilere sahip iki devin çatışması. Senaryonun onlara her zaman hak ettikleri malzemeyi vermemesi üzücü. Ama Nivola içinde olduğu her sahneyi yükseltiyor. 4. Bölüm. Aslanlar, kaplanlar ve ayılar. Aman tanrım. İyi, kötü ve CGI. Pekala, odadaki filden, daha doğrusu odadaki CGI aslandan bahsedelim. Kraven'deki özel efektler, hafifçe söylemek gerekirse karışık bir çanta. Bazı sahneler gerçekten etkileyici, doğanın acımasızlığını ve Kraven'in hareketlerinin akıcılığını sergiliyor. Diğerleri, o kadar da değil. CGI hayvanların bir PlayStation 3 oyunundan bir ara sahneye aitmiş gibi göründüğü zamanlar var. En azından dikkat dağıtıcı ve filmin daha yoğun anlarından bazılarının altını oyuyor. Bakın, anlıyorum. CGI hayvanları yapmak zor. Ama hayvanlarla konuşan ve insanüstü duyulara sahip bir adam hakkında bir film yapıyorsanız, bu efektleri mükemmelleştirmelisiniz. Aksi takdirde sadece aptalca görünüyor. 5. Bölüm. Çözülen bir evren mi? Sony'nin örümcek evreninin geleceği. Peki, Kraven, Sony'nin örümcek adam evrenini nerede bırakıyor? Dürüst olmak gerekirse, sizin tahmininiz benimki kadar iyi. Bu yol boyunca kalite ve tutarlılığı feda etmek anlamına gelse bile, Örümcek Adam IP'sinden sonuna kadar yararlanmaya kararlı görünen bir stüdyo. Kraven garip bir canavar. Şiddetli, karmaşık ve ton olarak her yerde. Ama aynı zamanda garip bir şekilde ilgi çekici, büyük ölçüde Nivola'nın performansı ve filmin Kraven'in karanlığını kucaklama isteği sayesinde. Hit olacak mı? Kim bilir? Bir devam filmi doğuracak mı? Belki, belki değil. Ama kısa, parlak bir an için Kraven, süper kahraman filmlerinin kalabalık ortamında bile farklı bir şey için hala yer olduğunu hatırlatıyor. 6. Bölüm, Kraven'in kükremesi, süper kahraman türüne farklı bir bakış. Süper kahraman filmleriyle doymuş bir dünyada, Kraven the Hunter, farklı olmaya cesaret ediyor. Sınırlarını zorlayan bir adamın cesur, içgüdüsel bir karakter çalışması için spandeksi ve esprili tek satırlıkları bir kenara bırakıyor. Her zaman başarılı değil ama asla sıkıcı değil. Filmin en büyük gücü,
kahramanının kalbindeki karanlığı keşfetme isteğinde yatıyor. Kraven bir kahraman değil, o bir doğa gücü, içgüdü tarafından yönlendirilen ve intikamla beslenen. Çoğu süper kahraman filminin gıcırdayan temiz ahlakından ferahlatıcı bir tempo değişikliği. Elbette, bu yaklaşım herkese göre olmayacak. Kraven şiddetli, çoğu zaman acımasız ve utanmadan kasvetli. Ama dişleri olan bir süper kahraman filmi isteyenler için Kraven the Hunter tatmin edici derecede vahşi bir ısırık sunuyor. 7. Bölüm, Son Isırıklar. Kraven, neden sizi şaşırtabilir? Kraven the Hunter kusurlu ama büyüleyici bir film. Kanlı aksiyon, tartışmalı CGI ve şaşırtıcı derecede incelikli karakter çalışmasının garip bir karışımı. Özgünlük için herhangi bir ödül kazanmayacak, ancak Sony'nin Örümcek Adam evreni için cesur bir hamle. Neşeli bir süper kahraman eğlencesi arıyorsanız, yanlış yerdesiniz. Ama karanlığı kucaklamaya ve yolculuğa katılmaya istekliyseniz, Kraven the Hunter sizi şaşırtabilir. Çizgi roman filmleri dünyasında bile vahşi bir şey için hala yer olduğunu hatırlatıyor.